Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bağlama teli nasıl değiştirilir? Bunu size kısaca anlatmaya çalışacağım. Size en basit olan tekniği göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bunun birçok tekniği var, bağlama modelleri var ama ben en basit bir şekilde hiç bilmeyen bir kişi bağlama telini nasıl değiştirebilir? Bunu size bugün aktarmaya çalışacağım. Öncelikle teli, şu an telli bir bağlama var. Üzerlerinde telleri olan bir bağlama var. Öncelikle ben iki tane teli sökeceğim. Hem sökmeyi de nasıl yapacağımızı size göstermek açısından. İki ayrı model var tellerde zaten bağlamada. Çelik tel olanlar alt 2 sıra, orta 2 sıra ve en üstün bir altı. Bunlar çelik teller arkadaşlar. İki tane de sargılı bam telimiz var. Ben en alt çelik telle en alttaki bam telini size nasıl değiştiğini göstereceğim. Zaten diğerleri de hemen hemen bunun aynısı. Öncelikle buradan değiştireceğim telleri burgulardan söküyorum, gevşetiyorum. En alttan birinci teli çıkartıyorum. Sıralama da şöyle gider alttan yukarıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar. Şimdi ben birinci teli alttan söküyorum. Buradan çıkarttım, çekip çıkarttım gördüğünüz gibi. Telimiz şu an boşta. Şimdi bam telini, alttaki bam telini de ben buradan söküyorum. Evet, bu şekilde buradan burgulardan kurtardıktan sonra bu şekilde buradan içeriden çıkararak bu şekilde birinci telimi, bam telimi çıkarttım. Alttan üçüncü tel yani. Şimdi en alttaki birinci telimi söküyorum. Eğer burada zorlanabilirsiniz arkadaşlar, yan keski yardımıyla, şöyle bir yan keski yardımıyla da bunu buradan kesip de çıkarabilirsiniz. Evet, iki telimi de değiştireceğim telleri çıkarttım. Şimdi yeni teller nasıl takılır size göstereceğim. Şöyle bir takım telimizi açıyorum. Paketi açınca içeriden bu şekilde tellerimiz çıkıyor. Arkadaşlar böyle takım tel açtığınızda 3 tane ince tel çıkacaktır. Onlar en alt 2 ve en üstün bamın altındaki teldir. Onlar en ince tellerdir. Çelik olan kalın teller ortaya takılır. İnce olan bam en alt taraftaki yani üçüncü tarafa, en kalın olan bam da en üste takılır arkadaşlar. Ben şimdi alt bamı çıkaracağım. Yani ince olan bamı söktüm zaten üzerinden. O telimi alacağım buradan. Bu bam telimiz. Bunlar orta teller. Zaten elinize aldığınızda kalın olur bu orta teller. Bunu elinize aldığınızda da hassasiyetini anlayabilirsiniz yani. Kalın olduğunu. Şimdi ben bunu şu anda buradan çıkarıyorum. Bunlar birbirine sarılıdır. Bu şekilde kırmadan açmanız lazım arkadaşlar. Bu detayları da ben size gösteriyorum ki sorun yaşamayın. Yani açarken bu telleri kırmadan açmak lazım. Eğer teli kırılırsa kopma riski çok fazla olur arkadaşlar. Bu şekilde açtım. 3 tane ince tel çıktı. Bana bir tanesi lazım şu anda. Evet arkadaşlar, şimdi en alttaki telimi takacağım. Öncelikle teli buradan en alttan bu şekilde çıkarıyorum. Yerine takıyorum. Bu şekilde böyle çıkarıyorum. Sonra bu çıkarttığım teli yeniden çevirip aynı yere yeniden sokuyorum. Yani soktuktan sonra da alttan çıktığından emin olun arkadaşlar. Bu fazlalığı sonradan kesebilirsiniz. Şurada gördüğünüz fazlalığı. Bu şekilde burada çıktıktan sonra gördüğünüz üzere böyle bir kuş gözü, burada bir halka şeklinde bırakıyorum burayı. Bırakıyorum ve teli uzun tarafından alıp bu delikten geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu delikten geçiriyorum.
Böyle bir yan keski ya da pense yardımıyla da alttan bunu böyle çekersiniz arkadaşlar. Bu tam bu şekilde yerine oturmuş olacaktır. Şu an yerine oturdu gördüğünüz gibi. Sonra geliyorum arkadaşlar en uç tarafa. Eşiklerden de bakıyorum yerine oturmuş mu tel diye. Bakıyorum eğer çok fazlaysa, genelde uzun oluyor bu teller arkadaşlar. Yani şuradan kurtaracak, biraz da saracağız bunu burgunun üzerine. Buradan birazını fazlalığı kesiyorum. Yani burguya da çok fazla teli sarmak iyi değil arkadaşlar. Kolayca atabiliyor oradan. O yüzden çok uzun sarmak istemiyorum. Buradan aldım. Yeniden buradaki burgunun içerisindeki delikten bu teli geçiriyorum arkadaşlar ve şurasını kırıyorum. Bu fazlalığı, telin fazlalığını buradan kırıp bunun üzerine sarıyorum arkadaşlar. Sarıyorum ve bu şekilde yerine oturtturuyorum. Taktıktan sonra eşikten de kontrolünü yapalım. Buradaki eşik boşluklarına, buradaki telin üzerinde bu izler vardır. Birinci teli yerinde buradan oturttum alt eşiğe. Buradan da bakıyorum oturmuş mu? Evet, buradan da alt eşeğe yerine oturttum. Böylelikle birinci telimizi kolaylıkla değiştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bam telini göstereceğim size. Bam telini de açalım. Genelde bam telleri biraz kalın olduğu için bu teli bağladığımız noktada ki deliklerden geçmede zorlanabiliyor. O yüzden ben bu ucunu nasıl elektrik kablosunu sıyırıyorsak birazcık sıyıracağım. İçinden çelik kısmı çıkacaktır. Bu beyaz üzerindeki katman, burguç çıkacaktır. Altta çelik olan kısmı kalacaktır. Ben o şekilde bunu böyle çok bastırmadan, kesmeden teli bu şekilde bu bamın sargısını sıyırıyorum üzerinden. Gördüğünüz gibi burada bamın sargısını, şurada birazcık daha kaldı, onu da alıyorum. Evet. Yani alttan çelik olan teli çıkarttım. Burada beyaz kısım devam ediyor. Yani teli bağlayacağım yer gördüğünüz gibi bu taraf böyle çelik kısmını buraya bağlayacağım arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Alttan bir kere bunu geçiriyorum. Şurada bir fazlalık var, oraya alacağım. Sonra yeniden delikten geçirdikten sonra aynı delikten bir daha geçiriyorum. Kuş gözü yapmak için. Gördüğünüz gibi şöyle bir halka olacak arkadaşlar. Sonra teli ben yeniden bunun içinden geçirip alttaki çıkan teli de çekerek yerine oturtmuş olacağım. Evet, buradan da teli çekerek tam yerine bu şekilde oturmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi tel tam yerine oturdu. Şurada fazlalık falan da kalmadı. Geldim buraya. 1, 2, 3. Bam kaçıncı teldi? Alttan 3. tel. O yüzden 1, 2, 3 şeklinde sayarak yerini bulabilirsiniz. Buradan bakıyorum. Telim biraz uzun. Bunu birazcık kısaltıyorum. Biraz da saracağım için şuralardan kesiyorum arkadaşlar. Aynen. Geldim. Buraya. Yine teli buraya taktım arkadaşlar. Birazcık böyle kırıyorum buradan. Üzerine sarıyorum ki burgu sıktığımızda yerinden atmasın diye. Teller atmasın diye. Evet, buradan da yerine tutturuyoruz arkadaşlar.
Evet, böylelikle de bamımızı takmış olduk. Çelik telimizde nasıl takıldığını gösterdim. Bir de en son elinize batmasın diye bu arkada kalan fazlalıkları bir yan keski veya yoksa evinizde tırnak makası da olabilir. Bu şekilde buradan fazlalıkları kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde hem çelik telimizi hem de bam telini kolayca en basit yöntemiyle nasıl değiştirdiğini size gösterdim. Bir başka videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.